Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden önce kıymetli dostlar, algoritmamız için beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli. Eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Milli Muharip Uçak Kaan ikinci uçuş sonrasında yurt dışı basınında gündem olmaya devam ediyor. Halen mi diyeceksiniz? Evet, halen kıymetli dostlar. Military Leaks, ABD merkezli yayın kuruluşu Milli Muharip Uçak Kaan için önemli ifadeler kullandı. Devamında Breaking Defense'da yine çok önemli ifadeler kullanmıştı Milli Muharip uçağımız için. İlk konu başlığımızda hep birlikte bir Kaan'a neler söylenmiş ona göz atacağız yurt dışı basınında. Detaylar bir karşımıza gelsin. İkinci test uçuşunu da başarıyla gerçekleştiren Kaan, savunma sanayi medyasının gündeminde. Yayın organlarında Kaan'ın sıra dışı bir başarı ortaya koyduğu belirtilirken çift motoru sayesinde performans olarak F-35'i geçeceği görüşü hakim. ABD merkezli savunma yayın organı Military Leaks'te yayınlanan analiz yazısında Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ın ikinci uçuş testini başarıyla tamamladığı bilgisine yer verildi. Yazıda 10.000 fit yüksekliğe 14 dakika havada kalan ve 426 km hıza ulaşan Kaan'ın performansı için sıra dışı bir ilerleme ve başarı ortaya koyduğu yorumunda bulundu. Yine ABD merkezli Breaking Defense yayın organı da 2028 yılında 20 adet Kaan savaş uçağının envantere girmiş olacağını ifade ederek Türk yetkililer milli jetlerinin F-35 savaş uçağının performansını geçeceğini düşünüyorlar yorumuna yer verdi. Analiz yazısında yetkililer F-35'in tek motorlu itiş gücüne karşın Kaan'ın çift motorlu itiş gücüne sahip olduğuna vurgu yapıyorlar yorumunda bulunuldu. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlar, bunlar sandılar ki zamanında, bunlar derken ABD'li özellikle de basın yayın kuruluşları, savunma sanayi basın yayın kuruluşlarını kastetmekteyim. Onlar bizi F-35 projesinden çıkarttıktan sonra Türkiye'nin karalar bağlayacağını, Türkiye'nin artık ne yapacağını bilmediği bir konuma düşeceğini, Türkiye'nin hatta Rusya'nın kapısını çalacağını ve onlar da biliyordu. Ruslardan zaten almayacaklar ama projeye geri dönmek için onlara farklı türlü tavizler vereceğini hayal etmekteydi bu ABD'li sizlere haberini aktarmış olduğum basın yayın kuruluşları. Ama gerçekler öyle olmadı. Hiç de tahmin etmedikleri bir şekilde artık kendi haber sayfalarında ABD'li basın yayın kuruluşları Milli Muharip Uçak Kaan'ın F-35'ten daha üstün olduğu haberini yapıyorlar. Hayat böyledir işte. Buna şaşırmaya pek gerek yok çünkü Milli Muharip Uçak Kaan'ımızın zaten F-35'ten birkaç gömlek üst olduğunu bizzat TUSAŞ Genel Müdürümüz, müjdelerin adamı Sayın Temel Kotil belirtmişti. Temel Kotil, F-35'i bir kenara bırakın, Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi olacaksa F-22 Raptor'dur. Şu hani o ABD'nin kimseye satmadığı var ya. Ayrıca şimdi hazır konusu açılmışken Temel Kotil'in Milli Muharip Uçak Kaan projesinin şöyle 2017-2018 yıllarına ilişkin Temel Kotil'den dikkat çekici de bir ifade gelmişti. Son olarak Temel Kotil 2017-2018 yılına geldiğimizde sözde işte Birleşik Krallık'la Bayesystems, hatırlarsınız, biz işte Milli Muharip Uçak Kaan'ı ortak geliştirecektik. Hatta Bayesystems bize 100 tane İngiliz mühendis de gönderecekti. Ama şu an günümüze geldiğimizde ne ortalıkta doğru düzgün bir Bayesystems var ne de 100 tane İngiliz mühendis bulunmakta diye İngilizlere bir atıfta bulunmaktaydı. Allah'ın izniyle 2028 yılında teslim edilen Milli Muharip Uçak Kaanlardan bir tanesinde, ben ona Altın Kaan olarak sesleniyorum kendi içimde. İnşallah o Altın Kaan'ımız yerli ve milli motorumuzla havalanacak. O günleri iple çekiyoruz diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde aslında bilmiyorum fark etmiş misinizdir? Şimdi size sormak istiyorum. Tadım tuzum pek yok yani. Bunun sebebi ise kıymetli dostlar, yaklaşık birkaç gün önce İsrail zulmünün artık hani dayanılamaz bir hale varması, Refah'taki sınır hattındaki çadırlara yapılan vahşet, saldırgan tutum, gerçekten de hani cümle kurmakta çok zorlanıyorum. Görüntüleri çok böyle içimiz sızlaya izledik. Bugünkü ikinci konu başlığımızda da kıymetli dostlar, Filistin meselesinde İspanya'dan çok önemli bir çıkış geldi. İspanya ile birlikte İrlanda ve Norveç'ten de yine çok önemli çıkışlar geldi. İspanya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İspanyol Başbakan Sanchez bizzat duyurdu bu duyuruyu. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında Filistin hakkında bazı konuşacaklarım var.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya başkenti Doğu Kudüs olan Gazze şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız dedi. Bu kararın Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız ifadelerini kullandı. İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından İsrail karşı hamlesini yapmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, 1 Haziran'dan itibaren Kudüs'teki İspanyol Başkonsolosluğu'nun Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere hizmet vermesine izin verilmeyeceğini İsrail'deki İspanya Büyükelçiliğine bildirmişti. Vallahi size bir şey diyeyim mi kıymetli dostlar? Yani şu İspanya'ya helal olsun. Gerçekten de başka hiçbir şey denmez. Pedro Sanchez, Sayın Sanchez sürecin en başından itibaren zaten Filistin devletini tanıyacağına yönelik sinyalleri vermekteydi. Adam gerçekten de sözünün eriymiş. Tanıyacağım dedi ve bugün itibariyle İspanya tanımış oldu Filistin devletine. Ayrıca Norveç ve İrlanda. Onlar da yine bugün, hatta dün üçlü bir basın toplantısı gerçekleştirmişlerdi İspanya ile birlikte. Onlar da bugün Filistin devletini resmi olarak tanıdılar. Filistin bununla birlikte 146 ülke tarafından resmen tanınmış oldu dünya genelinde. Şimdi kıymetli dostlar, özellikle de burada değineceğim bazı hususlar var. Sayın Fidan, Dışişleri Bakanımız bugün İspanya'dan gelen bu haber sonrasında önümüzdeki günlerde Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan İspanya'ya bir teşekkür ziyaretinde bulunacak. Filistin'in dünya genelinde tanınmasındaki en büyük destekçinin Türkiye oldu. Zaten bununla birlikte tekrardan karşımıza çıkıyor. Hemen devamında şimdi dedim ya, İsrail Katz İspanya'yı hedef aldı. Bugün sabah saatlerinde resmi olarak İspanya kararını duyurduktan sonra İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrail Katz, İsrailli aileleri, İsrailli çocukları İspanyollar öldürüyorlar. İspanyollar işte Hamas'ın zulmüne ortak oldular diye gerçekten de hani inanması çok zor bir açıklama da yapmıştı. Devamında mesela İsrail Katz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yine hedef almaya devam ediyor. İsrail Katz son yapmış olduğu paylaşımında yine hiçbir şekilde vites düşürmeden ahlaksızca, fütursuzca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a iftiralar atmaya da devam etmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısını eski Mossad Başkanı, İsrail'in istihbarat servisinin başkanı bugün açık bir dille ailesiyle tehdit etti. Gerçekten de akıl alır gibi değildi. Tabii ki de bunları hiçbir şekilde gören, duyan olmadı. Dünya 3 maymunu oynamakta. Devamında ise dünkü Mısır'daki olaylar. Şimdi bu konuya bir değinmek isteyeceğim. İlla ki karşınıza çıkmıştır. Hemen Refah sınırında, hainlerin çadırı bombalamış oldukları bölgenin hemen yakınlarında, Mısır'ın İsrail olan sınırında dün bir çatışma yaşanmıştı. Dün Refah sınır kapısında yaşanan çatışmaya ilişkin neler yaşandı, neler bitti? Sizler için detaylarına ulaştım. İsterseniz karşımıza bir gelsin. Evet kıymetli dostlar, Arap basının aktarmış olduğu haberi sizlerle paylaşacağım. Üst düzey Mısırlı bir kaynağa göre Refah sınır kapısı yakınlarında İsrail askerleriyle Hamas savaşçıları arasında çıkan çatışma sonucu Mısırlı askerler bölgeye ateş açıyor. İlk olarak Mısırlı askerler İsrail zırhlı personel taşıyıcısına ateş açtı. İsrail askerleri araç üzerindeki makinalı tüfek ile karşılık veriyor. Tarafların açtığı ateş çok yönlü çatışma çıkmasına yol açıyor. Mısır olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacak. Mısırlı bir yetkili ayrıca kimse olayı çok fazla alevlendirmek istemiyor diye Arap basınına bir açıklamada bulunmuştu. Ayrıca kıymetli dostlar, dün Refah sınır kapısında yaşanan Mısır-İsrail kısa çatışmasında bir Mısır askerinin hayatını kaybettiği, devamında İsrail tarafından da yine ölenlerin olduğu belirtilmekteydi. Şimdi mevzunun ben şu tarafına geleceğim. Bugün zaten bu haberi gördüm. Yani Mısır'dan ne beklenebilir ki düşüncesi zaten hakimdi de. Sizlere şimdi aktarmış olduğum ifadeleri lütfen çok iyi dinleyin. Hani dedim ya, bir tane Mısır askeri hayatını kaybetti İsrail askerlerinin ateş açması sonucunda. Hayatını kaybeden Mısır askerine tören dahi yapmadılar. Töreni yapmayan kim? Sisi yönetimi. Sisi yönetimi artık siz düşünün İsrail'e nasıl tepki verecek? Biz Mısır'dan ne gibi medet bekliyoruz? Artık bu olay karşısında ben gerçekten de şoke oldum. Adam yani kahraman ilan edilmesi gerekirken hemen gözünün önünde gerçekleşen Hamas çatışmasına izlemek yerine müdahil olmayı seçmiş. Hamaslı kardeşlerine destek olmak amacıyla Mısırlı asker bölgeye ateş açıyor İsrail askerlerin üzerine. Daha sonrasında Mısırlı asker hayatını kaybediyor. Fakat Mısır yönetimi sözde Müslüman olan, sözde İslam İşbirliği Teşkilatı toplandığında
Bunların hepsi en ön sıraya kapmak için yarışırlar. Sisi'den bahsediyorum. Bayi'yi de ekleyin, Suudları da ekleyin. Bunların hepsi en ön sırayı, fotoğraf çekilecek ya, kapmak için yarışırlar. Ama görmüş olacağınız üzere söz konusu İsrail'e gerçekten de elle tutulur bir tepki vermek olunca adamlar askerlerine tören dahi düzenlemeden hemen böyle olayı kapatmak istiyorlar. Zaten şunu belirteyim. Mısır en azından refah sınırında şöyle sert bir şekilde İsrail'e birkaç böyle bir hani atış gerçekleştirseydi veyahut da bir hani İsrail'in birazcık gözünü korkutsaydı, emin olun ki Filistinli kardeşlerimiz, Gazze bölgesindeki kardeşlerimiz yani refaha gittikçe yaklaşırlardı. Daha sonrasında hani Mısır ordusundan çekinen İsrailliler onlara belki de saldırmazdı. Bu şekilde bu kadar göz göre göre dünyanın gözünün içine bakarak saldırmazdı. Ama İsrailliler de çok iyi biliyor Mısırlıların onlara bir şey yapmayacağını. Bundan dolayıdır ki çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Gerçekten de artık iyice dayanılamaz hale geldi durumlar. Amerika Birleşik Devletleri sözde geçtiğimiz haftalarda hatırlar mısınız? Bir tane yüzer işte taşınabilir liman kuracaklardı da işte Gazze şeridindeki Filistinlilere yardım götürecekti o limandan. Hatırladınız değil mi o haberleri? Kıymetli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Refah'ta kurmayı planladığı, Gazze şeridinin Gazze sahilinde kurmayı planladığı yüzer iskeleler var ya, dünden beri patır patır batıyor. Adamlar kaç milyon dolara güya iskele yapıyoruz ya dünyaya reklamını yaptı. Niye? Tabi barış elçisi ya ABD. Onlara destek verecek güya işte Filistinli halka. Kıymetli dostlar, ABD'nin yapmaya çalıştığı Filistin'in seyyar limanı dün itibariyle artık yavaş yavaş batmaya başladı. Yani liman işi de yalan dolan oldu. Gerçekten de işler acısı bir hal var ortada. Türkiye olarak elimizden geleni yine dediğim gibi yapıyoruz. İlla ki göremediğimiz de vardır. Açıklamalar var devlet nezdinde destek verdiğimize dair. Diyebilirsiniz başlığa neden hiç Filistin Gazze atmıyorsun? Kıymetli dostlar, biz kimin mecrasında kime karşı mücadele edeceğiz? Başlığa şimdi ben bir tane Filistin İsrail yaz zamanda bu video sizin karşınıza dahi çıkmayacak. Hani diyorum, biliyorum bazen sıkılıyorsunuz. İşte tamam kardeşim işte beğenip yorum yapıyoruz falan filan, hatırlatma tekrardan diye. Ne zaman ki işte Filistin Gazze'ye ilişkin orada bir zulüm var, orada bir vahşet var dediğiniz anda sizi hemen böyle kamera karşısında ne kadar konuşursanız konuşun hemen böyle perde arkasına çekmeye çalışıyorlar. Sizin karşınıza bari çıkayım diye benim bu mücadelem. Gerçekten de hani parasında pulunda hiçbir şeyine değilim. Bundan dolayıdır ki beğeni ve yorumlarınız önemli. Yani siz bunları da eksik ederseniz biz burada, tabii ben şimdi sırf işte ambargo uygulanıyor, bize işte kısıtlamalar var kanalda diye doğruları konuşmayacağım mı? Zaten böyle olsaydı ben bu yola çıkmazdım. Ben böyle düşünseydim zaten başından beridir bu yola çıkmazdım. Ondan dolayı destekleriniz tekrardan çok önemli diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz sanmıyorum da kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.